Sevgili hikaye severler, yeni bir hikaye ile daha karşınızdayım. Bugün size hayatınıza yön verecek, dinlerken sizi düşündürecek bir hikaye anlatacağım. Hazırsanız başlayalım hikayemize. Hindistan'da çok ünlü bir ressam varmış. Herkes bu ressamın yaptıklarını kusursuz kabul edecek kadar beğenirmiş. Ona renklerin ustası anlamına gelen Rangaçeleri, kısaca Ranga Guru derlermiş. Onun yetiştirdiği bir ressam olan Raçeci artık eğitimini tamamladığını düşünüp son resmini yaparak Ranga Guru'ya götürmüş ve ondan resmini değerlendirmesini istemiş. Ranga Guru, Raçeci'yi sen artık ressam sayılırsın, artık senin resmini halk değerlendirecek diyerek resmin şehrin en kalabalık meydanına götürmesini, sonra herkesin görebileceği bir yere koymasını istemiş. Yanına da kırmızı bir kalem koyarak halktan beğenmedikleri yerlere çarpı koymalarını rica eden bir yazı yaz demiş. Raçeci denileni yapmış ve birkaç gün sonra resmine bakmaya gitmiş. Bir de ne görsün, resmin neredeyse çarpılardan gözükmüyor. Raçeci bu duruma çok üzülmüş tabii. Emeğini ve yüreğini koyarak yaptığı tablo kırmızıdan bir duvar gibiymiş sanki. Resmi alıp Ranga Guru'ya götürmüş. Bu durumun onu çok üzdüğünü söylemiş. Tabii büyük bir hayal kırıklığı yaşamış. Ranga Guru ona üzülmemesini, resmini yeniden yapmasını söylemiş. Raçeci yeniden yapmış resmini ve yine Ranga Guru'ya götürmüş. Ranga Guru yine resmi şehrin en kalabalık yerine koymasını istemiş. Fakat bu sefer resmin yanına çeşitli renklerde yağlı boya ile dolu bir palet, birkaç fırça da koy ve insanlardan beğenmedikleri yerleri düzeltmelerini rica eden bir yazı yaz diye eklemiş. Raçeci denileni yapmış. Birkaç gün sonra resmine ne olduğunu merak edip resmi koyduğu yere gitmiş. Bir de bakmış ki resmine hiç dokunulmamış. Çok sevinmiş bu duruma tabii. Koşarak Ranga Guru'ya gelmiş. Resmine kimsenin dokunmadığını söylemiş. Ranga Guru, sevgili Raçeci, sen ilk sefer resmi koyduğunda insanlara fırsat verildiğinde ne kadar acımasız bir eleştiri sahnağı ile karşılaşabileceğini gördüm. Hayatında resim yapmamış insanlar dahi gelip senin resmini karaladı. Oysa ikinci seferde onlardan hatalarını düzeltmelerini istedin. Yapıcı olmalarını istedin. Yapıcı olmak eğitim gerektirir. Hiç kimse bilmediği bir konuyu düzeltmeye kalkmadı. Cesaret de edemedi. Sevgili Raçeci, mesleğinde usta olman yetmez. Bilge de olmalısın. Emeğinin karşılığını ne yaptığından haberi olmayan insanlardan alamazsın. Onlara göre senin emeğinin hiçbir değeri yoktur. Sakın emeğini bilmeyenlere sunma ve asla bilmeyenlerle tartışma demiş. Evet sevgili gönül dostları, hikayemizden de anlayacağınız gibi bugün insanların hatalarını söylemedeki üsluptan, yani başkalarını eleştirirken nelere dikkat etmek gerektiği konusu üzerinde konuşmak istiyorum. Günümüzde maalesef insanlar incelemeden, anlamadan, başkalarını eleştirmekten, gönül kırıcı sözler söylemekten sakınıyor. Her insanın bir takım zaafları olabilir. Bize düşen şey onları eleştirmede çok aceleci olmamaktır. Amerikalı yazar ve iletişim uzmanı olan Dale Carnegie'nin çok önemli bir tespiti vardır. Allah insanlar hakkında hükmünü bütün ömrünü bitirdikten sonra veriyor da biz aciz insanlar kim oluyoruz da onları bir kez görmekle, bir iki yazısını okumakla, birkaç dedikodu dinlemekle haklarında hüküm verebiliyoruz diyor. Ne güzel söylemiş değil mi? Peki insanların hatalarını söylerken nasıl davranmalıyız? Biraz da bunun üzerinde konuşalım. İnsanları eleştirirken kullanılan sözlere dikkat etmeli. Onları kırmamaya, hakaret içeren sözler kullanmamaya, yapıcı eleştiri ile onlara faydalı olmayı amaç edinmeliyiz.
Eleştiri düşmanlık değil, dostluk içermelidir. Başkalarının yanlışlarını, hatalarını, eksiklerini bulmakta ve bunları eleştirmekte sakınca görmeyenler önce kendilerini sorgulamalıdır ama ne yazık ki insana hep başkasını eleştirmek daha kolay ve cazip gelir. Genelde insanlar methedilmekten çok hoşlanırlar. Hatta methedildikleri zaman kendilerini mutlu hissederler. Aynı insanlar yüzlerine karşı eleştirilmekten hiç hoşlanmazlar. Herkesi ve her şeyi eleştirmeyi bir yaşam biçimi gibi kabul edenler, kendi eksik ve yanlışlarından konu açılmasını hiç istemezler. Eğer açılırsa da hemen reddederler, karşı çıkarlar. Bu insanlar öz eleştiriden kaçınırlar. Kendi kusurlarını görmek istemezler. Alman devlet adamı Bismarck, bir kimsenin beni yüzüme karşı methetmeye hakkı olursa, yüzüme karşı beni tenkit etmeye de hakkı olması lazım diyor. Yani insan sövülmeyi övülme gibi anlamadıkça hakiki olgunluğa erişemez. İngiliz devlet adamı Winston Churchill eleştiriyle ilgili bakın ne diyor. Eleştiri belki güzel bir şey değildir ama gereklidir. Ağrı ile aynı işi görür. Çünkü ağrı vücutta bir arıza olduğunu haber verir. İşte doğru bir eleştiride insanın hatasını anlamada, eksiğini görmede, pişmanlık duymasını sağlamada, düşüncesini değiştirmede yardımcı olabilir. Amerikalı bir politikacı olan Frank Clark, eleştiri yağmur gibi bir insanı köklerine zarar vermeden besleyecek kadar nazik olmalıdır derken, bu sözüyle bize eleştirideki ölçüyü veriyor. Bir insan karşısındaki insanı eleştirirken insaflı olmalı ve hakikatin ortaya çıkmasına hizmet etmelidir. Nefsini bir kenara bırakıp hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmemelidir. Eğer birinin hatalarını yüzüne söylediğimizde rahatsız olacağını düşünüyorsak, onun da ders alabileceği bir yerde bu konuşma herkese yapılıyormuş gibi bir ortam hazırlayabiliriz. Zira pek çok defa Allah Resulü'nün gördüğü hataları dile getirmedeki tarzı bu şekilde olmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinin bir yanlışı karşısında ashabını mescide toplamış ve umuma konuşmuştur. Böylece hatası olan kişi de incinmeden ve rencide olmadan yaptığı yanlışın farkına varıp ve onu düzeltme imkanı bulmuştur. Bütün bunların yanı sıra kendisine eleştiri yöneltilen kimseler de insaflı olmalı ve hatta hatalarını gösteren kimselere teşekkür etmesini bilmelidirler. Evinizin bir yerinde duman çıkıyor. Evinizin içini koku sarıyor ve birisi de kalkıp acaba bu evde bir yangın mı var diyorsa, yapılması gereken davranış kalkıp odaların hepsini kontrol etme ve duruma göre tedbir almaktır. Yoksa sen ne şom ağızlı bir insansın, ne diye böyle şeyler konuşuyorsun diyerek onu susturmaya çalışmanın hiçbir kimseye faydası yoktur. Öte yandan eğer biz kendi düşüncelerimize saygı gösterilmesini ve değer verilmesini istiyorsak, başkalarının düşüncelerine gereken değeri vermeliyiz. Gerçek eleştiri, yol gösteren, destek sağlayan, moral ve ilham veren, yapıcı ve olumlu ifadeler içeren ve gerçek dostlar arasında olması gereken bir iletişim biçimidir. Eleştirinin dozuna gelince, eleştiren ile eleştirilen kişi arasında normalde var olan saygı, sevgi perdesini yırtmayacak düzeyde olmalıdır. Kur'an'da Hucurat suresinde ey iman edenler, eğer fasıkın biri size bir haber getirirse onu iyice araştırın. Aksi takdirde bilmeden bir topluluğa zarar verirsiniz de yaptığınıza pişman olursunuz buyurarak eleştiri yapacak kimsenin haber kaynağını kontrol etmesi gerektiği konusunda bize uyarıda bulunur. Konuyu özetleyecek olursak, önce araştırmak, sonra eleştirmek. Kişiliği değil, tutum ve davranışları eleştirmek. Karşı tarafı dinleyip eleştirmeden önce öz eleştiri yapmak.
Eleştiride tarafsız olmaya dikkat etmek gerekir. Eleştirmek istediğiniz insanları sevmeyebilirsiniz. Düşüncelerini beğenmeyebilirsiniz. Aynı dünya görüşünü paylaşmayabilirsiniz ama eleştirirken saygıda kusur etmemeli insan. İrlandalı yazar George Bernard Shaw, birini eleştirmek istiyorsanız en uygun yer aynanızın karşısıdır diyerek eleştiride empatinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de müminin aynasıdır diyerek insana eleştirmeden önce öz eleştiri yapmayı hatırlatıyor. Rabbim hepimize hatalarımız ve kusurlarımız konusunda araya nefsini katmadan uyaran insanlarla karşılaşmayı nasip etsin. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, beni desteklemek için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşça kalın, dostça kalın, gerçek dostla kalın.